Saç ekimi, kellik sorununun çözümü için başvurulan ve uzman kişiler tarafından yapıldığında yüksek başarı oranına sahip cerrahi bir operasyondur. Aslında yapılan işlem tamamen arkadaki köklerin ön tarafa transferi ya da ihtiyacı olan bölgeye aktarılması ama hani bunu soruyor insanlar, arkadaki kökleri aldığınız zaman orası azalmıyor mu diye. Aslında biz saç ekimine ihtiyacımız olduğunu mevcut folikül sayımızın yarısını kaybettikten sonra anlıyoruz. Onun için ihtiyacımızın fazlası bir yoğunluk var donör bölgemizde. Biz de ne yapıyoruz? Aslında matematiksel bir hesap bu. Arka kısım ve yanlardan aldığınız folikülleri ön bölgeye transfer ediyorsunuz. Bunları transfer ettikten yaklaşık bir ay kadar sonra, şu anda benim bir ay oldu Ekim'de, İşte bunlar dökülmeye başlıyorlar. Donör bölgeniz zaten tamamen kendini toparlamış oluyor. Her ne kadar donör biraz seyrekleşmiş dahi olsa bu gözle fark edilebilir bir seyrelme olmadığı için siz ön tarafın yoğunluğunu arttırarak aslında bunu bir avantaja çeviriyorsunuz, fazla folikül sayısını. Yaklaşık bir yıl kadar sonra da bunlar işte döküldükten sonra bunlar uzamaya başlıyorlar ve istediğiniz yoğunluğa, yakın bir yoğunluğa ulaşıyorsunuz. Doğru teknikler kullanıldığında saç ekimiyle oldukça doğal bir görünüm elde edilebiliyor. Ya aslında bu çiğmadan biraz haksızlık oluyor. Çünkü hani o ilk dönemlerde ikilem ve insanların, herkesin fark ettiği saç ekimleri bunlar. Doğru tekniklerle, doğru açı, işte doğru yön, doğru sıklığı sağladığınız zaman saç ekimini hiç kimse anlamıyor. Yani şu anda sizin tanıdığınız popüler isimler, sanatçıların birçoğunda saç ekimi var mesela. Ama hep hala daha o eski kötü ekimler dikkat çektiği için bu maalesef bu saç ekimi üzerindeki bu damgayı kaldıramıyorsunuz. Ama zamanla yavaş yavaş onlar da yok olmaya başladılar zaten. Aslında son derece doğal bir görünüm, hiç kimsenin fark edemediği bir görünümü sağlamak mümkün saç ekiminde. Peki Koray Hocam, hastalar saç ekimine karar verirken neleri göz önünde bulundurmalı? Saç ekimi her ne kadar masum bir işlem, yani lokal anestezide yapılan işlem de olsa dahi her cerrahi prosedürde olduğu için bazı riskleri var. Yani gideceğiniz yerde mutlaka bir hekimin bu işlemi yapması çok çok önemli. Mutlaka araştırmalarınızda bir hekim var mı? Hatta mümkünse bir anestezi doktorunun olması. Çünkü lokal anestezi esnasında hiç beklemediğiniz bazı reaksiyonlarla da karşı. İnsanları korkutmak istemiyorum ama hani bunlara dikkat etmek gerçekten önce sağlık, önce insan, tabii estetik de önemli bir şey ama önce insan kendisini garanti altına almalı ve mutlaka bu işi bir doktorla yapmalı. Yani doktoru olmayan ya da mümkünse anestezi doktoru da olursa tabii güvenlik açısından çok daha önemli olur kişinin korunması. Hiç beklemediğiniz bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Bu işlemi yaptırmış hastalar memnun mu yapılan işlemden? Hastalarla konuşmak, onlardan fikir almak, sadece görsellere kanmamak gerekir.